Merhabalar, selamlar herkese. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Bugün sizi Midilli'ye götürüyorum. Ege Denizi'nin berrak sularında Türkiye kıyılarının neredeyse dokunacak kadar yakın bir ada. Midilli'yi biliyoruz hepimiz tabii ki de. Diğer adıyla Lesvos. Bugün Yunanistan'a bağlı olan bu ada sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda derin tarihi geçmişiyle dikkatimizi çekmiştir her zaman ve hala da çekiyor. Ancak çok az kişi bu adanın bir zamanlar binlerce Türk'ün evi olduğunu, Osmanlı'nın gözbebeği olduğunu tabii ki de biliyor. Midilli Adası Osmanlı'ya nasıl geçti? Osmanlı burada ne yaptı? Türkler neden göç etmek zorunda kaldı? Bugün Midilli'de Türk var mı? Bu videoda sadece bir adanın değil, aynı zamanda ortak bir geçmişin, kaybolan hatıraların ve derin bir kültürel mirasın izini birlikte süreceğiz. Benim baba tarafımda Midilli Adası göçmeni. Onlar da mübadeleyle Midilli'den Ayvalık tarafına gelmişler. Yavaş yavaş konumuza başlayalım. Öncelikle Midilli Adası'nın konumu ve stratejik öneminden bahsetmek istiyorum sizlere. Midilli Adası Yunanistan'ın kuzeydoğusunda Ege Denizi'nde yer alır. Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı Ayvalık ilçesinin hemen karşısında yer alır. Hatta Ayvalık'tan sadece 9 kilometre uzaktadır. Bu yakınlık yüzyıllar boyunca hem ticaret hem askeri açıdan büyük önem taşımıştır. Stratejik konumu sayesinde tarih boyunca birçok medeniyetin ilgisini çekmiştir Midilli Adası. Çünkü bu ada Anadolu ile Ege adaları arasında bir geçiş kapısı gibidir. Osmanlı İmparatorluğu dönemi öncesine bakacak olursak eğer, Midilli tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak Antik Yunan'da Auleliler tarafından yerleşim kurulmuştur. Daha sonra Persler, ardından Romalılar ve Bizanslılar adaya hakim olmuştur. 14. yüzyılda ise ada Cenovanlı Gatolüze ailesi tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Hristiyan Latin egemenliğinin ada üzerindeki son evresiydi. Çünkü daha sonra 15. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle adanın kaderi tamamen değişmiştir. 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet Ege'nin kontrolünü sağlamak ve Latin Cenova etkisini sona erdirmek amacıyla bir sefere çıkmıştır. 1 Eylül 1462 tarihinde Midilli Adası Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ada fethin ardından bir sancak haline getirilip ve Osmanlı denizciliği açısından da önemli bir üst haline gelmiştir. Bu fetihle birlikte adaya Türkler yerleştirilmiş, askeri yapılar kurulmuş, idari düzenlemeler yapılmıştır. Bazı kaynaklarda 1462 yılından önce de adada Türk topluluklarının yaşadığı söylenmektedir. Ama genellikle Türk toplumunun adaya göçü 1462 yılından sonra başlamıştır ve hızla devam etmiştir. Osmanlı egemenliği altında Midilli çok kültürlü bir yapıya sahipti. Ada halkı Rum Ortodokslar, Müslüman Türkler ve az sayıda Yahudiden oluşuyordu. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda adada yaşayan Türk nüfusu gitgide artmıştır. 19. yüzyıl sonlarında adada yaklaşık 7-8 bin arasında Türk yaşadığı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklarda bu 10 binin üzerinde olarak yazılmıştır. Türkler genellikle adanın iç kesimlerinde, Rumlar ise sahil bölgelerinde yaşıyorlardı. Camiler, medreseler, hamamlar, çeşmeler inşa edilmişti. Bugün bile Midilli'de bu yapılardan bazıları hala ayakta, bazıları ise çürümeye terk edilmiştir. Öne çıkan meşhur olan birkaç Osmanlı eserini göstermek istiyorum sizlere. Bu resimde görmüş olduğunuz Yeni Camii'dir. Şimdiki resimde görmüş olduğunuz ise Valide Camii'dir. Bu resimde görmüş olduğunuz da tarihi hamam kalıntılarıdır. Bunlar haricinde çeşmeler, mezar taşları, medrese yapıları, birçok Osmanlı Türklerinden kalan tarihi eser görebilirsiniz. Yarısı hala yarım yamalak da olsa ayakta durmaya çalışırken diğer yarısı tamamen yok olmuştur. Ya da yok olmaya yüz tutmuştur. Adada yaşayan Türkler tarım, zeytincilik ve ticaretle uğraşıyorlardı. Aynı zamanda zanaatkarlar, derviş tekkeleri ve ulema sınıfı da bulunuyordu tabii ki de. Tarih 1912 yılına geldiğinde Balkan Savaşları sırasında Yunan donanması Midilli Adası'nı işgal etmiştir.
ada fiilen Yunan kontrolüne geçmiştir. Ancak bu durum resmi olarak 1923'te Lozan Anlaşması ile kabul edilmiştir. Osmanlı Ege'deki birçok ada gibi Midilli'yi de kaybetmiştir. Ama Midilli'yi Lozan Anlaşması ile resmi olarak tamamen kaybetmiştir. Bu süreç sadece bir toprağın değil, orada yaşayan binlerce insanın hayatının değişmesi anlamına geliyordu tabii ki de. Lozan Anlaşması'nın en çarpıcı kararlarından biri zorunlu nüfus mübadelesiydi. Bu anlaşmayla Yunanistan'daki Müslüman Türkler Türkiye'ye gönderilecek, Türkiye'deki Rum Ortodokslar da Yunanistan'a yollanacaktı. Midilli'deki Türk nüfusu da bu kapsamda zorunlu göç ettirildi. Aileler evlerini, bahçelerini, mezarlarını, hatıralarını bırakarak Anadolu'ya geçmek zorunda kaldı. Midilli'den göç eden Türkler genellikle Ayvalık, Edremit, Bergama ve Balıkesir gibi yerlere yerleştirildi. Bu göçle birlikte sadece insanlar değil, kültür de taşındı. Zeytinyağcılık, denizcilik, Midilli'ye özgü yemekler ve gelenekler. Bugün Türkiye'deki birçok aile kökenlerinin Midilli'ye dayandığını söyler ve Midilliliyiz demeye devam eder. Aynı benim demiş olduğum gibi. Biz de Midilli göçmeniyiz. Eğer bana Midilli'de hala Türk kaldı mı diye soracak olursanız eğer, resmi olarak Midilli'de tanınmış bir Türk azınlık bulunmuyor. Ancak adada hala Türkçe bilen yaşlı bireyler var. Bazı Boşnak, Arnavut ve Pomak kökenli Müslümanlar Türk kimliğiyle özdeşleşiyor. Adada yaşayan ve çalışan geçici Türk vatandaşları da mevcut. Osmanlı döneminden kalan bazı camiler ve yapılar ise ya harabe halinde ya da kilise müze olarak kullanılıyor. Midilli sadece geçmişteki bir Osmanlı adası değil, aynı zamanda Türk ve Yunan halklarının ortak yaşam deneyiminin sembolüdür. Burada, bu adada yüzyıllar boyunca farklı dinlere mensup insanlar bir arada yaşadı. Bu da bize bir gerçeği hatırlatıyor. Tarih sadece savaşlardan ibaret değildir. Aynı sofrayı paylaşan insanların, ortak türkülerin, aynı denize bakan gözlerin de tarihidir. Midilli Adası'nın tarihine baktığımızda sadece bir adanın el değişmesi değil, büyük bir kültürel değişimi, zorla koparılan hayatları ve geçmişten bugüne taşınan hafızayı görüyoruz. Bugün bizlere düşen görev bu geçmişi unutmamak. Çünkü geçmişimizi unuttuğumuzda kendimizi de unuturuz. Tarih sadece zaferlerle değil, aynı zamanda acılarla, ayrılıklarla, hatalarla doludur. Midilli'nin hikayesi bize bir kez daha gösteriyor ki topraklar değişebilir, sınırlar çizilebilir ama insanların yüreğinde bıraktığı izler silinmez. Savaşarak değil, konuşarak, yıkarak değil, anlayarak bir gelecek kurabiliriz. Artık geçmişin hatalarını tekrarlamak yerine onlardan ders çıkarmalıyız. Her milletin toprağı, kimliği ve hikayesi vardır. Bu hikayelere saygı duymak insanlığa olan borcumuzdur. Sınırları genişletmek için değil, bulunduğumuz toprağın değerini bilmek ve orayı güzelleştirmek için çabalamalıyız. Coğrafyaları birer oyun tahtası gibi kullanmak yerine halkların barış içinde yaşamasını öncelik haline getirmeliyiz. Çünkü barış en büyük zaferdir. Bu arada videolarımda beğenmediğiniz bir şey olursa ve ben kendimi geliştirmek adına da soruyorum bunu. Bana istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Tabii ki de saygı çerçevesinde. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Eğer like atıp beni de beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, daha barış dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.